Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Çiçek kızımızı örmeye, gövdeyi örmüştük. Şimdi etek kısımlarını örmeye başlayacağız. Şimdi kırmızıdan başlayacağım ben. Önce şöyle şuradaki içten ördüğümüz ilmeklerin dışta kalan kısmından şu ilkine batıyorum. Hatta şöyle yapalım. Biz buna batmayalım. Bu yana düşüyor. Şöyle arka kısma bakın. Şöyle çevirdim. Arka kısmını ortalayalım. Şuradan batalım. Şöyle. Ben yine orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Burada etek kısmını yapacağız. Şöyle alıyorum. Buradan geçirdim. Sabitledim. Bir, 2. Doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle bu ilmeği içinde yürüteceğim biraz. Bir, 2. İkili trabzan yaptım. Şimdi bir, 2 oldu. Buraya hemen yanındakine geçiyorum. Yine aynı şekilde bir, aynı yere batıyorum. 2. Hemen yanına geçiyorum. Bir, aynı yere 2. Bakın ikili trabzan yapıyorum. Doladım, battım, çektim. Bir, 2 defa da geçirdim. Aynı yere batıyorum. Bir, 2. Hemen şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şu ipi çekeyim. Bakın buraya geldim. Hemen şuradan devam ediyorum. Bir, aynı yere 2. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı her birine çift batarak tamamlıyoruz. Burada 30 tane var. Toplamda 60 tane ikili trabzanımız olacak burada. Evet arkadaşlar şöyle her birine çift battım. Şimdi burada hemen şurada şu 2 sık iğne yapmıştık. Hani bir tane sabitleyip üstüne 2 tane zincir yapmıştık. Ona batıyorum. Kata ayrıldı galiba. Evet şöyle tekrar bir, 2 zincir çekiyorum. Hemen olduğu yere batıyorum. Yine ikili trabzan. Buradan devam ediyorum. Bundan sonra arkadaşlar bu şekilde her birine bir tane ikili trabzan yaparak her bir ilmeğin içine bir tane ikili trabzan yaparak 8 sıra öreceğiz. 8 sıra ördükten sonra kırmızımızı bırakacağız, beyazımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kırmızıyı şöyle bitirdim ben. Şöyle şimdi bunu çevirdim. Bunu böyle giderek örmüştük. Bunu da tam tersi böyle tutacağız. Bakın aynı yerden başlayacağız. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Sabitliyorum. Bir, 2. Doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 defa da çıkarıyorum. Yani ikili trabzan yaptım burada. Doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bu ipi de arada yürütüyoruz. Bir, ikili trabzan ve aynı ilmeğe tekrar ikili trabzan. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir, 2, aynı ilmeğe bir, 2. Aslında arkadaşlar kırmızının aynısını yapacağız burada. Yani bu sıramızı her ilmeğe çift batarak her ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapacağız. Toplam 60 tane ikili trabzanımız olacak. Daha sonra 8 sıra aynı kırmızıda yaptığımız gibi 8 sıra düz öreceğiz. Sonra ipimizi koparmayalım. Buradan devam edeceğiz. Kırmızıyla beyazı birbirine bağlayacağız. Evet arkadaşlar, şöyle beyazını da ördük. Şimdi burada dediğim gibi kırmızı ve beyaz aynı sayılarda örülüyor zaten. Yine beyaz ipimizle devam edeceğiz.
Burada şöyle eşitleyip denk gelen kısımdan sık iğne ile komple bütün ilmekleri bu şekilde bir kırmızıdan alıyoruz, bir beyazdan alarak bu şekilde buraya sıra sonuna kadar burayı bu şekilde, yani şurayı şöyle birleştiriyoruz. Buradan sonra buraya bir süs gibi etek ucunu yapacağız. Evet arkadaşlar, şöyle sık iğneyle ben bunu birleştirdim. Şimdi burada ilmek kaydırmayla şöyle sabitliyoruz. Hatta zincir çekmeyelim mi? Çekelim ya. Şöyle sabitleyelim sadece sıkı bir şekilde. Şimdi burada bir iki tane atlıyoruz. Doluyoruz önce. İkili trabzanlar yapacağız. Dibine değil, bir sonraki değil, daha sonrakine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir, aynı yere, 2, aynı yere, 3, aynı yere, 4, yine aynı yere, 5. Yani aynı zincir içine, sık iğne içine burada 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz, hemen bir diğerine ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar doluyorum, bir tane atlıyorum ikinciye. Bunun içine yine 5 tane ikili trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanı yaptım. Yine bu da değil, bir sonrakine batıyorum. Bir tane atlıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum. Aynı şekilde doluyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakinin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yaptım. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan sonrasını sıra sonuna kadar etek ucunu bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra etek ucumuz bitiyor. Evet arkadaşlar, şu şekilde etek ucunu yaptım. Şimdi şöyle çevireceğiz. Şimdi şu kısma tutma yerini yapacağız. Bakıyorum şu birleşim yeri. Yine aynı yerlerden şöyle şuradan bir yerden batalım arka noktadan. Şöyle. Yine beyaz ipimizi alacağız. Sabitliyorum. 1, 2 zincir çektim. Hemen şu ipimi içinde yürüterek yine ikili trabzan yaptım. Şimdi bu 2 oldu. Hatta ben şunu bazen saymıyorum arkadaşlar. Tek bunu sayıyorum. Onun üstüne batıyorum çünkü. Yani bu zinciri saymıyorum burada bazen. Hani siz bilirsiniz, sayabilirsiniz de ona göre ayarlarsınız. Şimdi bir tane ikili trabzan. Bunu sayalım isterseniz şöyle yapalım. Burasını çift batmış olalım. Çünkü bir tek bir çift yapacağız. Burada bir çift bir tek yapalım. İkili trabzan yaptık. 2 tane buraya. Şimdi bir tane yaptık. Bir sonrakine 2 tane yapacağız. Aynı ilmek içine yapıyorum bakın. 2, 1, 2. Yani bir tek, bir çift, bir çift, bir tek o şekilde hani bir çift, bir tek, bir çift. Buraya bir tane ikili trabzan yapacağım. İpim yeterlidir yürütmem. Buraya bir yaptım, tek yaptım. Hemen diğerine geçiyorum.
Pardon, şu ipimi alamadım. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir tek bir çift veya bir çift bir tek şeklinde bu sıramızı bu şekilde yapacağız. Yani bir ilmeğe bir tane, diğer ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapacağız. Evet arkadaşlar, burayı tamamladım. Buradan hemen ilk ilmeğime şöyle ilmek kaydırmayla sabitleyip şöyle de sık iğne ile sabitliyorum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum ve buradan her ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu 2 sıra yapacağız. Eksiltme artırma yapmıyoruz. Yani eksiltme artırma yapmadan her bir tanesine bir tane batıyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Sonra bir sıra daha yapıyoruz. Yani 2 sıra eksiltme artırma yapmadan bu şekilde ikili trabzanlar örüyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle 2 tane ikili trabzanlarımızı yaptıktan sonra 2 sıra yaptık. Şimdi yine ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Burada ben bir sıra sık iğne gittim. Her ilmeğe bir tane batarak sık iğne yaptım. Hemen beraber yapalım isterseniz bu noktayı. Dümdüz sadece sık iğne yapıyoruz burada. Burada arkadaşlar zaten sayılarda da hani bir eksik bir fazla çok da önemli değil. Çok bir şey kaybettirmez yani. Hani örnek veriyorum, fark ettiniz mesela fazla battığınızı, yani birkaç sıra sonra fark ettiniz diyelim. Çok da önemli değil. Şimdi sıramız bitmek üzere. Evet, sıra sonuna geldik. Hemen burada şu son ilmeğimize yine bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ters sık iğne yapacağız ama ben ters sık iğneyi 2 2 yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. Birinci de ilkine batıyorum. Şöyle çekiyorum. Şimdi burada buna değil, hemen bir sonrakine batıyorum. Çekiyorum. Biraz daha gevşek bırakacağız. Bunu bıraktık. Bakın buna batmadım, buna battım. Biraz gevşek yapacağız. Yani biraz uzatarak yapacağız. Ben daha güzel durduğunu düşünüyorum. Bu şekilde ben bu sırayı tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burayı bu şekilde de yaptık. Şöyle ters sık iğneyle tamamladık. Şimdi isterseniz ben kollarına geçelim diyorum. Şöyle kollarını örelim şimdi. Evet arkadaşlar, kollarımızla devam ediyoruz. Yine ten rengi orta kalınlıkta ipimizi alıyoruz. 2,5 milim tığ kullanacağız. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Kapattık. Şimdi burada ilk ilmekten itibaren devam ediyoruz. 6 sık iğne yapıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğne yaptık. İşaretleyicimi ben bu tarafa alıyorum. Şimdi bir daha 6 sık iğne yapacağız tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncı da şöyle alıp geçirmeden bırakıyorum ve gövde ipime geçiyorum. Yani kırmızı ile yapmıştık. Kırmızıya geçiyorum. Hemen kırmızı ipimi şöyle şuradan geçiriyorum. Buradan devam ediyorum. İplerimi arada yürüteceğim biraz. 1, 2, 3 tane yürüttüm. Şöyle bir sıkılayım şunları. Bunları çekebilirim. 4, 5, 6. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şu ipimi keseyim hemen. Burası zaten kolları ben doldurmuyorum. Kolları doldurmayacağız. Şimdi bir sıra kırmızı yaptık. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 sıra. Bununla birlikte yani bu kırmızı ile birlikte 7 sıra kırmızı öreceğiz. Daha sonra kapatacağız. Evet şöyle 7 sıra ördüm. Şimdi burada kapatırken buradaki ilmeğe batıyorum. Sıradakine ve karşısına gelen ilmeğe batıyorum. Biraz şöyle sıkılamam gerekiyor. Çıktım. Hemen bir sonraki ve karşısına gelene batıyorum. Ve bir sık iğne ile sabitleyip ipimi biraz dikecek şekilde ip bırakarak kesiyorum. Bunu da keselim. Şöyle kolumuz hazır. Ben diğerini de örmüştüm. Ben dediğim gibi doldurmuyorum. Hemen ipimiz iğnemize geçirelim. Şöyle şunu şu noktaya bir kenara yerleştiriyorum. Denk gelen ilmeklere batarak zaten çok sıkı dikmenize gerek yok. Yani öyle çok fazla uzun uzun dikmenize gerek yok. Bu hani bir çocuk oynamayacağı için kolay kolay zarar göreceğini düşünmüyorum. Sonra şuradan alıyorum koldan. Hemen bir sonrakine batıp arkadan çıkıyorum. Sonra şu dip kısımda şöyle göstermek adına dipteki ilmeğimden battım. Çıktım. Ben şimdi burada aynı yerden batıyorum. Bakın. Şu ilk yaptığım yere geçmeye çalışacağım. Şuradan çıktım. Şöyle sıkıladım. Burada ben tekrar şuradan şu yan ilmeğini alıyorum.
Bunu da buraya sıkıca sabitliyorum ve rastgele bir yerden çıkıyorum. Tekrar giriyorum herhangi bir yerden. Bence bir tur daha gidersem yeterli olur. Evet. Şöyle arkadaşlar. Biraz kameramı uzaklaştırayım. Şöyle kolumu diktim ben buraya. Şimdi diğerini de aynı şekilde bu tarafa dikeceğiz. Şöyle. Bunu zaten siz dikersiniz artık. Şimdi isterseniz peruk saç yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi peruğu yapacağız. Peruk için siyah kullanacağım. Siyah göstermek malum biraz zor oluyor ama siyahta daha ince bir ip kullandım ben. Dediğim gibi yazacağım açıklama kısmına markalarını. 2 milimlik tığ kullandım. O zaman başlayalım. Yine sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halka içine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptım. Hemen kapatıyorum sihirli halkamı. Geldim. Şimdi burada 6 tane artırma yapacağız. 1, 2, 3, 3, 4, 5. artırmamız ve 6. artırmamızı yapıyoruz. Yani her ilmeğe çift batıyoruz. 6 tane artırma yapmış oluyoruz burada. Şimdi daha net göstermek istiyorum. 6 tane artırma yaptık. Şimdi bu işaretleyicim çok belli olmayabilir. O yüzden şöyle açık renk bir ip koymak istiyorum. Ve buradan devam ediyorum. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Şimdi bir önceki sıramızda, yani şu anki sıramızda 12 sık iğnemiz olmuştu. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Bir arttırma, bir sık iğne, bir artırma, 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 bir sık iğne, bir artırmayla tamamladım. Şimdi arkadaşlar burada 18 tane sık iğnemiz oldu. Hemen şu işaretleyicimi şöyle alacağım. Buradan devam ediyorum. 1, 2. 2 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. 1, 2 sık iğne, bir artırma, 1, 2 sık iğne, bir artırma yapıyorum. 1, 2 sık iğne, bir artırma, 1, 2 sık iğne, bir artırma yapıyorum. Tekrar 1, 2 sık iğne ve bir artırma. 2 sık iğne, bir artırma yaptım. Şimdi 24 sık iğnemiz oldu.
Ve yine devam ediyoruz. Ben işaretleyiciyi geçirmeyeceğim arkadaşlar. Yerimi az buçuk ben şöyle görebiliyorum zaten. Burada kalmasını istiyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne, 1 artırma. Bu sıramı da bu şekilde 3 sık iğne, 1 artırmayla tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramı da tamamladım. 3 sık iğne, 1 artırma yaptım. 30 sık iğnemiz var şu an. Ve yine artırma yapacağız. 1, 2, 3, 4 sık iğne, 1 artırma. Bu sıramızda 4 sık iğne, 1 artırmayla tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, 4 sık iğne, 1 artırmayı da tamamladım. Ee, Şu an toplamda 36 sık iğnemiz var. Şimdi son bir artırma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne yaptım. Hemen bir artırma yapıyorum. Burada da 5 sık iğne, bir artırmayla tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, tamamladım. Şu an 42 sık iğnemiz var. Şimdi buradan sonra saçların o uç kısımlarına dağılan lüle kısımlarını yapacağız. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektim, doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum, üçüncüye batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum bir sonrakine. İkinci ikili trabzanımı yaptım. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine hemen ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Bakın burada bir tane atladım. Buradan tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doluyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ikili trabzanı yaptım. Şöyle net göstermeye çalışacağım size. Şimdi burada buna değil, siyahta gerçekten göstermek çok zor. Yani bu değil, hemen bir sonrakine bir tane ilmek atlayarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Yine aynı şekilde 9 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar, şu şekilde. Bunlar ön kısımlarına gelecek olanlar. Bundan 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak şekilde yapalım. Sonra uzun kısımlarına geçelim. Evet arkadaşlar, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. 6 tane yaptıktan sonra şimdi yanlardaki uzun kısımlarına geçeceğiz. Bu ön kısmı. Şimdi burada ilmek kaydırmayı yine sabitledim. Ve burada zincir 17 tane çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hemen doluyorum. Yine üçüncüye batıyorum. 2 tane atlayarak ikili trabzan yapıyorum. Hemen bir sonrakine ikili trabzan, bir sonrakine ikili trabzan. 3 oldu. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle 15 tane. Yine bir tane atlıyorum. Hemen bir yanındakine batıyorum, çıkıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar, bunun gibi burayı bu şekilde 17 tane zincir örüp üzerine 15 tane ikili trabzan yaparak buraya kadar devam ediyoruz. Toplam 15 tane oluyor sanırım. O şekilde devam edelim, örelim, sonra bakalım. Evet arkadaşlar, ben saçı ördüm. Bakın şöyle iğneledim. Bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 15 tane bundan, 6 tane buradan oldu. Şu şekilde bir görüntüsü. Bunu zaten dikersiniz. Şu şekilde iğneleyin. Daha sonra bu iğnelediğiniz yerlerden önce dikebilirsiniz. Sonra şuraya da bir dikiş gidebilirsiniz. İsterseniz sağlam olsun derseniz. Şu noktadan şöyle bir dikiş atabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben çiçeklerin yapımını göstereyim hemen size. Çiçekleriniz için istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. İnce ip tercih etmeniz gerekiyor. İnce ip ve ince bir tığ. Yani 2 milimlik tığ kullandım ben. Şimdi ben bu renkleri kullandım. İsterseniz farklı renk ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bunlarla başlayacağım. Bir tanesini göstereceğim size. Diğer renklerine ben henüz açıkçası karar vermedim. Mesela kırmızı eklesem mi diye düşünüyorum. Onun için hemen başlayalım. Neyle başlayalım? Mesela sarıyla başlayalım. Ben size sarıyı göstereyim. Siz istediğiniz renklerde geri kalanını örersiniz. Çok basit zaten. Hemen şöyle alıyorum. Şöyle biraz diyeceğim. Buradan zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle 12 tane zincir çektim. Hemen şu ilmek doluyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Doluyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Hemen bir sonrakine geçtim. İkili trabzan. Aynı yere yine ikili trabzan. Doladım. Bir sonrakine ikili trabzan. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Burada her zincirin içine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Devam ediyorum. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sonuncuya da aynı şekilde 1, 2. Hemen şöyle burada ben şunu yapacağım arkadaşlar. Şurada bitirmek istiyorum çünkü. 1, 2,
3 zincir çektim. Şuraya başlangıç zincirini şöyle ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Bir sık iğne ve biraz ipimi uzun bırakıyorum. Şimdi bu çiçekleri ister dikebilirsiniz, isterseniz silikonla yapıştırabilirsiniz de arkadaşlar. Hemen iğneme geçiriyorum ipimi. Şimdi bakın şu şekilde şöyle doluyoruz. Burada karşılıklı dikiyoruz. Bu şekilde dikiyoruz. Ben şurayı da şöyle tutturmayı tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunu eğer mesela ben bunları dikerek yaptım. İsterseniz silikonla yapıştırabilirsiniz de. Dediğim gibi istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Yani yaptığım noktayı görmeniz için söylüyorum. Şu tepe noktasına eşit şekilde bu çiçeklerden yapıp eğer dikmek isterseniz bu ipi uzun bırakın. Mesela şuradan çıkartın. Kesmeyin. Bu şekilde bırakın. Eğer dikmek istiyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Ama derseniz ki yapıştıracağım, bunu buradan kesebilirsiniz. Bu şekilde çiçeklerimiz hazır olacak arkadaşlar. Diğer renklerini de siz buna göre yapabilirsiniz. O zaman fiyongumuza geçeceğiz. Son bir fiyongumuz var. Evet arkadaşlar, şu fiyonk için ben yine normal ipimi kullandım. Etekte kullandığımı. Buraya yine 2,5 milim tığ kullandım. Hemen ipimi alıyorum. Biraz uzun bir zincir çekeceğiz. Burada 70 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70 tane zincir çektim. İlmeği alıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Buradan sonra hepsine ikili trabzan yapacağız. Bakın 2 defa da. Buradan sıra sonuna kadar bütün zincirlerimize toplam 68 olması gerekiyor. Hepsinde ikili trabzan yapıyoruz. Ben bebeğimizi diktim arkadaşlar tamamen. Şimdi buraya kirpikler işledim. Bunları hani basit olduğunu düşündüğüm için açıkçası ayrıntılı anlatmadım ki bebeğim var. Biraz zorlanıyorum video çekerken. Buraya burun zaten hani 3-5 kez şuraya gitmeniz yeterli yani. Buradan girip oradan çıkacaksınız. Zaten kirpik videoları, işleme videoları da büyük ihtimal vardır diye düşünüyorum. Saçları zaten dikimi dediğim gibi şu noktalardan dikiyoruz. Yine aynı bu noktalardan dikiyoruz. Ve tepe noktadan bir kere gidebiliriz. Ben bu sefer çiçekleri silikonla yapıştırdım. Dikmekle uğraşmadım tek tek. Gayet de sağlam oldu. Bence güzel oldu. Hem güzel oturdu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yapacağımız kısım altına o fiyon kısmını takacağız. Şimdi şöyle bir şey. Bunu çevirelim. Son bir işlemimiz vardı. Bakın şöyle çevirdim. Ön yüzünü buluyorum. Ön yüzümüz burası. Şu ördüğümüz parçayı şöyle görünür olsun.
Önce buraya şöyle ortalayacağım. Bir bakıyorum ortası mı? Evet. Bunu buraya önce şuradan bir giriş yapacağım. Şimdi bunu ben buradan şöyle tutturacağım. İpim takıldı. Mümkün olduğunca nizami yapmaya çalışacağım. Bakın şu şekilde tutturuyorum. Önce burayı sabitliyorum. Burayı sabitledim. Şimdi burada şu ipimi içine alacağım. Zaten bu yukarı çıkacak. Biraz daha şöyle. Bunu şöyle. Bunu da böyle alacağım. Şöyle bir fiyonk olacak. Şimdi ben bunun etrafından şuradan geçireceğim. Kaçtı maalesef ucu. Çünkü şuradan geçecek. Düzgün olmasına dikkat ediyoruz burada. Şöyle sıkıyoruz. Evet. Bunu buradan birkaç kez daha geçirelim. Hatta bir kez geçirsek şöyle yeterli olur. Evet, şu şekilde geçirdim. Şimdi ben şurasının da düzgün durması için şöyle şu kök kısmından geçiyorum. Hemen şöyle yanından çıkıyorum. Kırmızıdan battım bakın burada. Kırmızıdan batıp yandan çıktım. Tekrar kırmızıdan batıp birkaç şey sonra ilerisinden çıkıyorum. Aynı şekilde şöyle aldım. Yani buranın çok aşağıya kaymaması için sabitliyorum burayı. Burayı istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Aslında benim yöntemimi kullanmanız şart değil tabii ki. Yani fikir olsun amaçlı. Şu an tutturdum. Şuradan da bir parça sabitleme işlemi yapacağım. Bakın şurada bir boşluk oluşuyor. Bu boşluk oluşmaması için şuradan girdim. Şu dibine batacağım. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde girdim. Şimdi artık buradan herhangi bir yerden çıkıp ipimi kesiyorum. Evet. Şöyle
Bakın böyle buket oldu. Çok güzel olmadı ama. Çok tatlı durdu. Sonra bunu çevirdiğimizde ise şöyle. Şöyle çok tatlı, güzel bir kız oldu. Buraya ben diğerinde çıt çıt dikmiştim. Siz isterseniz dikebilirsiniz, isterseniz dikmeyebilirsiniz. Bunda ben açıkçası buraya bir kalp örmeyi düşünüyorum. Küçük bir tane. Yani aklımda o var ama emin değilim. Belki çıt çıt yaparım veya hiç yapmam böyle kalır. Çünkü dediğim gibi kendim için yaptım. Öğretecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.